Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çeyizlik 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını anlatacağım. Ben patiğimde açık pembe ve koyu pembe olmak üzere 2 tane patiklik ip kullandım. Bu açık pembe olan ipim hanımlar gördüğünüz gibi böyle 2 renkli pembe beyaz karışımı, farklı bir renk. Hemen bunun renk kodunda markasını merak edenler olabilir. İpim Tunç Dolly'nin Armonia serisi. Hemen renk kodumuzu da vermek istiyorum buradan. 308. Bu pembe ipimize hanımlar markasını falan unuttum. Kodunu unuttum ama normal patiklik bir ipti. İplerimi şöyle bir kenara aldım. Hanımlar, patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Ve hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi hanımlar, böyle bu renk, böyle bu tarz bir patiğe çok yakıştı. Gördüğünüz gibi patiğimin hanımlar bu şekilde, bakın sağ ayağını yaptım. Sağ ayakta sağ tarafa kalp detayı kullandım. Şimdi birlikte sol ayağını yapacağız ve sol tarafa kalbimizi yapacağız. Tek taraflı böyle bir model yapmak istedim. Çok güzel, çok şık oldu. Çeyiz için de çok uygun. Evet hanımlar, hemen birlikte patiğimize başlayalım. Ben patiğime burun tarafından başladım. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak 12 adet ilmeğimi atıyorum. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Sayalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atacağım. 12. 12 ilmeğim oldu. Hanımlar, 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde şöyle yakından göstereyim. Arka yüzdeyiz. İlk kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ilmeğimi. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe de geçeceğiz. Şimdi hanımlar, 12 ilmeğim vardı. İlk 6 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkaracağım. Hemen buradan ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkarttım kenardan. Üçüncü şişime çıkarttım ilmeğimi. Devamında ilmek çıkartabilmek için ilk böyle başlangıç yerlerim biraz sıkı olduğu için tığımdan yardım alarak çıkaracağım. Bakın sırasıyla giriyorum. Buralardan ilmekler çıkartıyorum. Burada 2 ilmeğim oldu. Şu 3, 4. Bakın başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum ve şişime takıyorum. 5 oldu. Bir ilmek daha çıkarttım. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu 2, 3, 4, 5 ve bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. 4 şişimde de 6'şar tane ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlıyorum. Hanımlar, bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Dördüncüye geldim. Yine 4. şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir sıra boyunca ilmeklerimizi ördük. Şimdi artırma zamanı hanımlar. İlk şişimdeyim.
Artırmalarımızı bakın önce şöyle belirteyim. Artırmalarımızı patik burnumuza şöyle baktığımız anda bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar. Kenarımız hemen sağ tarafa denk geliyor. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece hanımlar birinci şişimde 7 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geçtim. Baktığımız anda kenar bu tarafa düşüyor, sol tarafa. İkinci şişimde de son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Burada da hanımlar kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Diğer ilmeklerim düz örülüyor. Geldik dördüncü ve sonuncu şişimize. Burada da kenar bu sol tarafa düşüyor hanımlar. Burada son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi hanımlar 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de bir sıra artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi artırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de düz ördüm. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz hanımlar. 4. şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm, tamamladım. Şimdi tekrardan artırma zamanı hanımlar. Bakın ilk şişimdeyim. Hemen kenarımız başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeklerim düz örülüyor. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi hemen şurası düz olarak örüyorum ve kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncüye geldim. Kenarımız sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Bunu da yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olmalı. 4. şişimdeyim. Kenar sol tarafta, kenarda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Bir düz öreceğiz, bir sıra artıracağız. Bu şekilde patik burnumuzu yapacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım. Daha sonra kalp modelime başladım. Hani ben kalp yaptım ama sizler dümdüz patikte yapabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize bağlı ama ben böyle farklı dursun diye kalp detayı kullandım. Dediğim gibi bu elimdeki model sağ ayak içinde. Şimdi birlikte sol ayağını yapacağız. Sol ayakla sağ ayağın hiçbir farkı yok hanımlar. Sağ ayakta kalplerimiz bakın hanımlar bu tarafa kurulurken sol ayakta baş tarafa kuruluyor. Yani tek farkı bu. Zaten yaparken kalpleri aynı yapılacak. Sayılarını da sizlere söyleyeceğim. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim artırmalarımdan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen kalp modelime başlayacağım. Sağ patiğimizi yaparken şöyle baktığımız anda hanımlar kalplerimiz bu sağ tarafta görünüyor. Şimdi sol tarafa yapacağız. Kalplerimiz sol tarafta görünecek. Şimdi hanımlar sol patiği yapıyoruz. Kalbimizi ilk 5 ilmeğimize ördükten sonra kuracağız. İkinci ilmeğim 3, 4, 5.
5 ilmek ördüm. 6. ilmeğime kalbimi başlatacağım. Eğer ki siz sağ patiği yapacaksanız hanımlar, sağ patikteyken de ikinci şişimizde son 5 ilmek, son 6 ilmek kalana kadar öreceksiniz. Buradaki ilmeğe dolamayı yapacaksınız hanımlar. Sağ patiğin dolaması da bu tarafa yapılacak. Şimdi ilk 5 ilmeğimi ördüm. Dolama içinde pembe ipinizden hanımlar 2 metre kadar kesebilirsiniz. Bakın, dolama işlemini şöyle yapacağım. İpimin ucu arkada. Buradaki ilmeğimin etrafında pembe ipimi şöyle 2 kere dolandırıyorum ve pembe ipimi arkada bıraktım. Bu şekilde. Ardından hanımlar pembe dolama yaptım ilmeğimi normal açık pembe ipimle düz olarak örüyorum. Bakın, kalp modelimin ilk sırasını yaptım. Toplam 6 sıradan oluşuyor. İlk sırası böyleydi. Diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Eğer ki sağ patiği yapıyorsanız hanımlar, bu ilk şişteki ilmeklerin tamamını düz olarak öreceksiniz. İkinci şişe geçtikten sonra kalp desenini kuracaksınız. Bakın, ikinci şişime geçtim. Sağ patiği örenler son 6 ilmek kalana kadar örecekler. Bakın, burada son 6 ilmeğim kaldı. Hemen şuradaki ilmeğe hanımlar kalbi kuracaklar. Buraya yaptığımız kalbi bu tarafa kuracaksınız sağ patiği yaparken de. Şimdi ilmeklerimi tamamen düz olarak örüyorum. Patiğimizin taban bölümüne geldim. Yine tabanımızdaki ilmeklerimizi de düz olarak öreceğim. Tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. Bu şekilde. Görüntü patiğe odaklanınca ördüğümüz patik bulanıklaşıyor. Patiğimi çektim geri ve tabanımdaki diğer şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de sırasıyla düz olarak örüyorum hanımlar. Tamamen düz örgü yapıyorum burada. Evet. Ön yüze yeniden geldik. Kalbimiz 6 sıradan oluşuyor. İlk sırasını yapmıştık. Şimdi kalbimizde hanımlar ikinci sıramızı yapacağız. Bu aşamada dolamamın önündeki bir ilmeğime kadar öreceğim. Yani kenardan ilk 4 ilmeğimi öreceğim. Şu 1, 2, 3 ve 4. Bu defa 3 ilmeğe dolama yapacağım pembe ipimle. Şimdi yine pembe ipimi alıyorum elime. Bakın, öndeki ilmeğimin etrafında bir daha getiriyorum 2. 2 kez dolandırdım. Dolama yapacağım ilmek sayısı bitmediği için bu çingene pembe ipimi ön yüzde bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi örüyorum. Şimdi hemen yanındaki ilmeğime dolama yapacağım. Bakın, yine pembe ipimi aldım. Bu ikinci ilmeğimin etrafında bakın bir kere daha dolandırıyorum 2. 2 kere dolandırdım ve dolama yaptım, ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi hemen bu üçüncü ilmeğimi de dolama yapacağım. Bakın, buradaki ilmeğimin etrafında da şu da 2. 2 kez dolandırdım. Üçüncü ilmeğime dolamamı tamamladım. Dolama yapacağım ilmek bittiği için çingene pembe ipimi arka yüzde bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalbimizin ikinci sırasında böyle yaptık. Diğer taraftaki kalbi de öyle yapacaksınız hanımlar. 3 tane pembe dolama yapacaksınız. Şimdi diğer ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Kalp modelimizde ikinci sıramızda bu şekildeydi. Yine diğer şişlerimdeki ilmeklerim tamamen düz örülecek. Videonun devamında bu düz yerleri keseceğim hanımlar. Bu diğer 3 şişteki ilmekleri sizler örüp gelirsiniz. Kalp modelimize birlikte devam ederiz. Videoyu bu düz yerleri göstererek, uzatarak sizleri de gereksiz yere sıkmak istemiyorum. Videoda boşu boşuna uzamasın. Tabanımıza geldim. Tabanımızdaki ilmeklerimizi de yine düz olarak örüyorum. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Tamamen düz örgü uygulaması yapıyoruz buralarda. Evet, tekrar ön yüze geldik. Kalbimizde bu defa 3. sıramızı yapacağız. Pardon, evet 3. sıramızı yapacağız. Bu defa hanımlar bir önceki sırada 2. sırada 3 ilmeğe dolama yapmıştık. Şimdi 5 ilmeğe yapacağız. Yani bu 3 tane dolama yaptığımız ilmeğin sağındaki ve solundaki ilmekleri de dolamamızı yapacağız. Burada yine ilk 3 ilmeğimi öreceğim. Bakın, dolamamın önündeki bir ilmeğime kadar ördüm. Şu pembe ipimi yine elime alıyorum. 5 ilmek dolama yapacağım. Bakın, pembe ipimi buradaki ilmeğimin etrafında şöyle bir ve bir daha dolandırıyorum. 2 kez dolandırdım. Çingene pembe ipim ön yüzde duruyor. Çünkü dolama yapacağım ilmek bitmedi. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmeğime de aynı şekilde dolamamı yapıyorum. İpimi 2 kez dolandırdım. Pembe ipim yine ön yüzde.
Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi de aynı şekilde dolamamı yapıyorum. 2 kez dolandırdım ipimi ilmeğimin etrafında. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şu dördüncü dolama ilmeğim. İpim yine ön yüzde. Şu da 5. ve sonuncu dolamalı ilmeğim. Bu defa 2 kere dolandırıyorum ve aradan ipimi çıkararak çingene pembe ipimi arkada bırakıyorum. Dolama yapacağım ilmeğim kalmadı çünkü. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. İlk şişimdeki diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kalbimizin 3. sırasını tamamladık hanımlar. Bu şekilde. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Tekrardan bu ilk şişime geldim. Şimdi burada bu defa kalbimizin 4. sırasını yapacağız. 7 ilmeğime dolama yapacağım. Hemen ilk 2 ilmeğimi öreceğim açık pembe ipim ile. Bakın dolamamın önündeki 1 ilmeğime kadar ördüm. Sonra buraya hanımlar şöyle pembe ipimi arkadan kontrollü bir şekilde yaklaştırıyorum. Buraya 7 ilmeğe dolama yapacağız bu sıramızda. 7 tane dolama. Şu birinci dolamamız. Şu ikinci. Dolama işlemi devam ederken çingene pembe ipimiz ön yüzde kalıyor. Dolama işlemi bittikten sonra çingene pembe ipimizi arkada bırakıyoruz. 3 ilmeğime dolama yaptım. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. ilmeğim. Bakın 2 kere doluyorum. Şu 6. ilmeğim. Şu da 7. ilmeğim. Ve pembe ipimi şu aradan çıkararak arkada bırakıyorum. Çingene pembe ipimi. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. 4. sıramız böyleydi. Şimdi hanımlar kalan 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de yine düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm ve geldim. Yeniden bu kalpli bölümdeyiz. Bu defa kalbimizde 5. sıramızı yapacağız hanımlar. 5. sıramızı. Toplam 6 sıradan oluşuyordu kalbimiz. 5. sırasını yapıyoruz şimdi. Yine ilk 2 ilmeğimi pembe ile ördüm. Bir önceki sırada 7 ilmeğe dolama yapmıştık. Şimdi yine 7 ilmeğimize dolamamızı yapacağız. Çingene pembe ipimi yine şöyle elime alıyorum. Kontrollü bir şekilde şöyle yaklaştırdım. 7 ilmek üzerine dolamamı yapıyorum. Sırasıyla şu birinci dolamalı ilmeğim. Şu ikinci dolamalı ilmeğim. Şu üçüncü. Şu 4. Şu 5. Şu 6. dolama ilmeğimiz. Şu da 7. Dolama işimiz bitti. Çingene pembe ipimi arkada bırakıyorum. En son dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şişimde kalan son 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 6. sırasını tamamladık kalbimizin. Pardon 5. sırasını tamamladık. Şimdi hanımlar diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, şimdi yeniden patiğimin ön yüzündeyim. Kalbimizde 6. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğim pembeydi, ördüm. Bir ilmek daha öreceğim. Bakın dolama yaptığım ilk ilmeğim vardı burada. Bakın dolamalı ilmeğimin ilkini burada örüyorum. Yani kenardan 3 ilmeğimi ördüm. Dolamalı ilmeğimin de birini ördüm. 3 ilmek oldu. Şimdi pembe ipimi alıyorum hanımlar. Bu son sıramızda. Öndeki 2 ilmeğime pembe dolama yapacağım. 2 ilmeğe. Şu birinci ilmeğim. Şu da 2. ilmeğim. 2. dolamamı yaptım. Bu defa pembe ipimi, çingene pembe ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Araya bir ilmek normal düz örüyorum açık pembe ipim ile. Tekrardan bu diğer pembemi aldım. 2 ilmeğe daha dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Şu da 2. ilmeğim. Pembe ipimi arkada bırakıyorum hanımlar. Dolama yapacağım ilmeğim bitti. İlmeğimi örüyorum. Şişimde kalan 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar kalbimizi tamamladık. Birinci kalbimiz bitti. Diğer 3 şişimizi de normal düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm geldim. İlk kalbimizi bitirmiştik hanımlar. Her 2 sırada bir bakın. İkinci kalbimizi kurmak için 2 sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Hani 5 şiş patikte 1 sıra dediğimiz olay 4 şişimizdeki ilmekleri örünce oluyordu. Şimdi 2 sıra boyunca düz öreceğiz. Yani hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca düz olarak dolanacağız. Ondan sonra ikinci kalbimize başlayacağız. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını
düz olarak öreceğiz hanımlar. Bakın böyle. Şimdi ilmeklerimizi örelim bu şekilde. Hanımlar 2 sıra boyunca bir kere dolanacağız 4 işimizi, bir daha dolanacağız. 2 sıra boyunca düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm geldim. Yine aynı şekilde ikinci kalplerimizi başlatacağız. Çünkü her 2 sırada bir sonraki kalp modelini kuracağız. İlk kalbi nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Eğer ki siz sağ pati yapıyorsanız hanımlar, yine arada 2 sıra var. 2 sıra ördükten sonra ikinci kalbe geçeceksiniz. Model hem sağ patik hem sol patik birebir aynı. Tek fark birinin kalbi bu tarafta, birininki de diğer tarafta oluyor. Tek farkı bu. Şimdi ilk kalbimizi nasıl kurduysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. İlk kalbimizi yaparken toplamda hanımlar 5 ilmek düz örmüştük. Zaten bakın yeri belli artık. İlkini yaptık. 5 ilmek ördükten sonra yine alttan pembe ipimi alıyorum. İlmeğimin etrafında 2 kez pembemi dolandırdım ve pembemi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalbimizin ilk sırasını bu şekilde yaptık. Zaten hanımlar ilk kalbimizi yaparken 1. sıra, 2. 3. 4. 5. 6. sıra diye örerken detaylı olarak anlatmıştım. Bu diğer kalbi de yine aynı şekilde yapacaksınız. Sadece burada işlem var. Diğer 3 işteki ilmekler tamamen düz örülüyor. Hanımlar, ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda 1, 2, 3, 4 tane kalp yaptım ve 4. kalbim biter bitmez bilek ayrımına geçtim. Bu şekilde bakın benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım gelelim. Ardından da bilek ayrımını yapalım. Sizlere bu aşamada arka yüzden dolamanın da nasıl yapılacağını detaylı olarak anlatacağım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda buraya 4 tane kalbimi yaptım. 4. kalbimi bitirir bitirmez geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle hanımlar, kalbimi bitirmiştim. İlk şişimdeki ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Hanımlar, ilk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Yan tarafa da hanımlar kalp koymaya devam edeceğiz. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği hanımlar şöyle birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. Bakın ilmekleri yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin yan bölümlerine geçtik hanımlar. Patiğimin şu kenarlarına ben 5'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Şimdi hanımlar, kenarda ilk 5 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. Bakın ilk 5 ilmeğim haroşayla ördüm. Şimdi bu sağ patiği yapanlar da hanımlar yine sağ tarafa arka bölüme kalpleri yapmaya devam edecekler. Sol tarafı yapanlar da şu an yapacağımız gibi sol tarafa kalpleri yapmaya devam edecekler. Öncelikle 5 haroşa ilmeğimi örmüştüm. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de yine düz örmeye devam edeceğim. Çünkü ön yüzdeyiz. Hanımlar, patiğimizin bu arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız ve bu bölümde ön yüzdeysek eğer düz örgü öreceğiz. Arka yüzdeysek de ilmeklerimizi ters öreceğiz. Tabanımıza gelen bölümdeyim şu anda. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Düz örgü olduğu için biraz hızlıca örüyorum hanımlar burayı. Şimdi tabandaki diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim yine. Yine hanımlar bu kalpli bölüme geldik. Kalpli bölümde hanımlar ilk bilek ayrımını yaparken bir sıra ilmeklerimizi düz olarak örmüştük. Bakın bilek ayrımı yaparken ilk şişteki ilmekleri örmüştük. Şimdi tekrardan buradaki ilmeklerimi düz öreceğim. 2 sıra olacak. Geri dönüşte arka yüzde de kalbimizi kurmaya başlayacağız yine. Bakın kalbimizden sonraki şöyle bakın hanımlar. 2 sıra örmüş oluyoruz. Son 5 ilmeği haroşa bunu düz örüyorum. Yan bölümlerinde hanımlar ön yüzde ve arka yüzde dolama kalbimizi yapmaya devam edeceğiz. Bakın bilek ayrımına geldik. Yapacağımız işlem şu: bilek ayrımından sonra geri dönüyorum. Bakın şu anda arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için bu nedenle ilk ilmeklerimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 adet ilmeğimi haroşa olduğu için düz örüyorum. Bakın
Buraya bir diş haroşamız oluştu. Diğer ilmeklerimi de arka yüzdeyim ters öreceğim. Kalbimizi de bu aşamada kurmaya başlayacağım. Bu aşamada hanımlar eğer ki sağ tarafı yapıyorsanız 2 sıra olduktan sonra sağ tarafa kalp kurmaya başlayacağız. Sağ taraftaki kalbi de 2 sıra tamamlandıktan sonra ön yüze denk geliyor. Ön yüzde kurmaya başlayacağız. Sol tarafta arka yüze denk geldi. Arka yüzden kuruyoruz hanımlar. 5 haroşamı ördükten sonra diğer ilmeklerimi arka yüzdeyim ters örüyorum. 2 ilmek ters ördüm. Bakın 3 ilmeğimi ters ördüm. Hemen ardından aşağıdaki şekle bakıyorum. Bakın tam ortaya gelmişim. Tam olarak buraya kalbimi yapmaya başlayacağım. Bu aşamada tersten nasıl dolama yaptığımı göstereceğim şimdi. Bu pembe ipimi alıyorum. Bu tam ortadaki bu ilmeğimin etrafında bakın bir kere dolandırdım. Bakın ön yüzde 2 tane ip olması gerekiyor. 2 kere dolandırdım. Çingene pembe ipimi arka yüzde bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde hanımlar bakın buraya dolamamızı yaptık arka yüzden. Diğer ilmeklerimi açık pembe ipim ile ters olarak örüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Gördüğünüz gibi ilmeklerimi ters örüyorum. Kalbimizin ilk sırasını böylece arka yüzde kurduk. Sağ tarafı yaparken de hanımlar ön yüzde kalp kurmaya başlayacağız. Her 2 sırada bir kalp kuruyoruz hanımlar. Kalbin artık model nasıl denk geliyorsa ön yüzde ve arka yüzde dolama işlemini yapacağız. Evet, bir diğer şişime geldim. Tabandaki. Buradakileri de ters örüyorum. Devam ediyorum yine ilmeklerimi ters örmeye. Bir diğer şişime geldim. Burada da hanımlar son 5 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Kenardaki bilek bölümündeki son 5 ilmeğim haroşa olduğu için düz öreceğim. Bakın son 5 ilmeğim var burada. Haroşa bunlar. Bunları düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımına geldikten sonra geri döneceğiz. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Örüyoruz, geri dönüyoruz. Şimdi yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci haroşamı düz ördüm. 3, 4, 5. Tam da bu aşamada hanımlar sağ patiği yapanlar sağdaki kalplerin aynı hizasından bu kalp dolamalarını yapacaklar. Şimdi buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Taban bölümündeyim. Şimdi buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Tabandaki diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de hanımlar düz olarak örüyorum. Son şişimize geldik. Bakın burada da yine kalbimizi yapmaya devam edeceğiz. Dolamalı ilmeğimin önündeki bir ilmeğime kadar öreceğim. Kalbimin ikinci sırasını yapacağım. Bakın dolamamın önündeki bir ilmeğe kadar ördüm. Şimdi çingene pembe ipimi elime alıyorum. Ön yüzde dolama işlemini zaten yapmıştık, biliyoruz. Bakın ilmeğimin etrafında 2 kez pembe ipimi dolandırdım. Pembe ipim ön yüzde. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmeğime de dolamamı yapıyorum. Bakın 2 kere doladım. Pembe ipim ön yüzde. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Ve 3. ilmeğime de dolamamı yapıyorum. Dolama yapacak ilmeğim kalmadığı için pembe ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi düz örüyorum. Yanına 2 ilmek daha düz ördüm. Ardından 5 ilmek haroşam var. 5 ilmek haroşamı da yine düz olarak örüyorum hanımlar. Bilek ayrımına geldik. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Yine kenardaki 5 haroşamı haroşa olarak öreceğim. Düz olarak 2, 3, 4, 5. Diğer ilmeklerimi ters öreceğim. Kalbime de devam edeceğim. 5 tane haroşamı ördükten sonra bir ilmek daha ters örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Bu defa ön yüzde hanımlar gelirken ikinci sırada 3 ilmek dolama yapmıştık. Bakın dolamamın önündeki bir ilmeğime kadar ters örmüş oldum. Sonra tekrar bu pembemi alıyorum elime, çingene pembe ipimi. 5 ilmeğe dolama yapacağım. Bakın çingene pembe ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. Dolama yapacağım ilmek daha devam ettiği için pembe ipim ön yüzde, yani karşı tarafta. Doladığım ilmeğimi arka yüzde olduğum için bu defa ters örüyorum hanımlar.
Şimdi hemen yanındaki ikinci ilmeğime dolama yapacağım. Şu birinci dolamamız. Bakın önde bir tane ip oldu ikinci ilmeğimizin. Bir daha yaptık. Önde 2 tane oldu. İkinci dolama yaptığım ilmeğimi de ters örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de aynı şekilde bakın dolamamı yapıyorum. Dolamam devam ettiği için ipim ön yüzde bekliyor. İlmeğimi ördüm. Dördüncü ilmeğime dolamamı yapıyorum yine. Yine çingene pembe ipim ön yüzde. Yine ipimi, buradaki ilmeğimi ters ördüm. Ve diğer toz pembe ilmeğime de dolamamı yapıyorum. 5. ilmek dolamamı. Dolama yapacağımız ilmek bittiği için hanımlar çingene ipimi bu defa çingene pembe ipimi arka yüzde, yani benden tarafta böyle bırakıyorum. Ters tarafta bıraktım. Buradaki ilmeğimi de ters ördüm. Kalbimizin 3. sırasını arka yüzde dolama işlemiyle böyle yaptık. Diğer ilmeklerimi hanımlar ters olarak öreceğim. Bu şekilde. Yine bakın tabanımızdayım. Arka bölümde yapacağımız işlem bu hanımlar. Bilek ayrımına kadar gideceğiz, geri döneceğiz. Gideceğiz, geri döneceğiz. Sol patiği yapıyorum. Buradaki kalplere devam ediyorum. Sağ patikte de diğer taraftaki dolamalı kalplere bu şekilde devam edeceğiz. Arka yüzden de dolama işlemini sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi birazdan tekrar edeceğim zaten. Yeniden anlatacağım. Tabanımdaki diğer şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de bu şekilde ters olarak örmeye devam ediyorum. Son şişimize geldik. Yine buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Sadece son 5 ilmeğim haroşa olduğu için son 5 ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bakın son 5 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Bilek ayrımına geldik. Geri dönüyoruz. Bakın burada 2 diş haroşamız oluştu kenarda. Devam ediyorum yine örmeye. Ön yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerimizi tekrardan 5 haroşamı düz örüyorum. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Bu kalbimiz bitene kadar bu patiğimin arka bölümünü göstermek istiyorum sizlere. Daha net anlaşılsın diye yarım bırakmak istemedim. Kalbim bitene kadar devam edeceğim. İlmeklerimi düz örüyorum. Burası düz örgü olduğu için hızlıca geçiyorum hanımlar. Başka buralarda anlatılacak bir detay yok çünkü. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Kalpli bölüme geldim, yani son şişime. Burada da kalbimizde hanımlar 4. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da bakın kenardan 2 ilmeğimi ördüm. Bir önceki sırada arka yüzden hanımlar 5 ilmeğe dolama yapmıştık. Bu dolamamın önündeki bir ilmeğime kadar daha ördüm. 7 ilmeğime dolama yapacağım şimdi. Pembe ipimi alıyorum. 7 ilmeğime dolamamı yapacağım. Ön yüzde dolama işlemini zaten öğrenmiştik. Şu ikinci ilmeğim. Dolama işlemi bitene kadar pembe ipimiz ön yüzde kalacak şekilde bakın 2 kere doluyorum. Pembem ön yüzde. Dolama yaptıktan sonra dolama yaptığımız ilmeğimizi açık pembe ipimizle örmeyi de unutmuyoruz hanımlar. Ön yüzdeyim. Dolama yaptığım ilmeklerimi düz örüyorum. Şu 6. dolamalı ilmeğim. Şu da 7. dolamalı ilmeğim. Dolama yapacağım ilmeğim bittiği için pembe ipimi arka yüzde bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi düz ördüm. Son 5 haroşa ilmeğimdeyim. Haroşalarımı zaten düz örüyorum. Bu şekilde 4. sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüzdeyim hanımlar. Dolamamda 5. sıramı yapacağım. Kenardaki 5 ilmek haroşamı öncelikle düz örüyorum. 4, 5. Tekrardan bakın arka yüzde. Bu defa yine hanımlar 7 ilmeğe dolama yapıyorduk üst üste. 4. ve 5. sırasında kalp modelimizin 7'şer ilmeğe haroşa yapıyorduk. Bakın arka yüzde yine haroşamı yapıyorum. Şöyle 2 kere doluyorum. Çingene pembe ipim ön yüzde, dolama yaptığım ilmeğimi arka yüzde olduğum için ters örüyorum. İkinci ilmeğime dolamamı yapıyorum. Yine bakın çingene pembe ipimi ön yüzde bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. Sonra bakın şu aradan geçirerek şöyle 3. ilmeğimin etrafında pembe ipimi dolandırdım. Dolama yaptığım ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için böyle ters olarak örüyorum. 7 ilmeğime dolama yapacağım şimdi. Devam ediyorum. Şu 6. ilmeğim. Hala pembe ipimi ön yüzde bıraktım. 7. ilmeğim, yani sonuncu dolamam. Artık pembe ipimi aradan geçirerek şöyle arkada bırakıyorum çingene pembe ipimi.
dolama yaptığım ilmeğimi ters olarak örüyorum. Hanımlar artık diğer uca kadar, bilek ayrımına kadar bu şekilde ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet hanımlar, bu bilek ayrımına kadar arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Bilek ayrımına geldikten sonra geri döndüm. Yine kenardaki 5 ilmek haroşamı düz öreceğim. Devamında gelen ilmeklerimi de yine bakın ön yüzde olduğum için düz olarak öreceğim hanımlar. Arka yüzü patiğimizin böyle yapılıyor, arka bölümü. Tabanıma geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Ve son şişime geldim. Bu sıramızda da hanımlar kalbimizin 6. ve sonuncu sırasını yapacağız. Öncelikle bakın alttaki kalplerin modeline bakarak bunu da yine devam ettireceğim. Öncelikle buradaki 2 ilmeğimi örüyorum ve dolama yaptım. Bakın bir pembe ilmeğimi de yine pembe ipimle düz ördüm. Şimdi için gene pembe ipim ile hanımlar 2 ilmeğe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim, pembe ipim ön yüzde, dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şu da ikinci ilmeğim. Pembe ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Tam ortaya bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bu çingene pembe ipim ile 2 ilmeğime dolama yapacağım. Bu şekilde. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Çingene pembe ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanında bir ilmek daha düz var. Onu da ördüm. Son 5 ilmeğim haroşa. Haroşalarımı da yine düz olarak örüyorum. Hanımlar, böylece patiğimizin bu arka bölümündeki bir tane kalbimizle birlikte yaptık. Hem ön hem arka yüzde dolama işlemini bu şekilde gerçekleştirdik. Şimdi 2 sırada bir yine kalbimizi kurmaya devam edeceğiz. Şimdi geri döneceğiz. Kalbimiz bitti. Arka yüzde dolama yapmadan ilmekleri tamamen diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Bir sıra olacak kalpten sonra. Ön yüzde tekrardan ilmeklerimizi diğer bilek ayrımına kadar, yani buraya kadar yine öreceğiz. 2 sıra olmuş olacak. Geri döndüğümüz anda da tekrar arka bölümdeki ikinci kalbimizi kuracağız hanımlar. Kalp işlemi böyle devam edecek. Hanımlar, ben bu patiğimin arka bölümünü, burayı toplamda ne kadar ördüm hemen söyleyeyim. 4 tane kalbimizi ön bölüme yapmıştık. 3'ünü de arka bölüme yaptık. Toplamda burada 7 tane kalp var. Bu haroşa sıralarını sayacak olursak da hanımlar, ben toplamda 14 sıra haroşa yaptım. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Şu anda da baktığımız anda burada hanımlar şöyle 3 diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, patiğin arkasını mutlaka ayağınıza ölçerek yapın. Şöyle ki şuradan bir makine yapayım. Ayağınıza o şekilde giyin hanımlar. Bir güzel ölçün. Şöyle. Ölçtükten sonra patiğinizin arkasını bakın şöyle. Şöyle ayağınıza giyin. Giydikten sonra patiğinizin arkasını topuğunuzun bu kısmına gelene kadar, kenarına gelene kadar örün. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Büyük oldu ya da küçük oldu gibi bir sorun da yaşamazsınız. Şimdi hanımlar, hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim, gelelim. Bir de şunu belirteyim hanımlar. Ördükçe zaten bakın bu bilek ayrımından sonra bura açılıyor. İlmeklerin hepsi zaten tek şişte toplanacak. Burası dümdüz çıkacak. O bölümde de zaten size bunu göstereceğim. Şimdi patiğimizin arka bölümünü örelim, gelelim. Ardından da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, ben patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim kenara. Bakın 3 tane daha kalbimi yaptım. Toplamda burada 7 kalbimiz oldu ve burada da 14 diş haroşamız var. Bu aşamada hanımlar bakın bilek ayrımından sonra bu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi bakın dümdüz duruyor. Böyle tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa 24 adet ilmeğimi ayırdım. Kalan ilmeklerin tamamını da bu sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 5 adet haroşa ilmeğimizi yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye 5 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 5 haroşamı örmüştüm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24. Pardon, 23 ilmeğimizi örüyoruz hanımlar. 24. ilmeğimizi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyoruz. İkisini birlikte keserek örüyoruz. 23 ilmek örüyoruz. 24. de kesim yapıyoruz. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için bu orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Bakın arka yüzdeyim hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 5 ilmeğim haroşa olduğu için son 5 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 5 ilmeğime geldim. Haroşa buralar, düz olarak örüyorum haroşalarımı. Geri döndüm hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken kesimimizi yapacağız. İlk 5 haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 6, 7, 8, 9. 9. ilmeğim, evet, bu da 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yine ilk 23 ilmeğimi ördüm normal düz olarak. 24.'yü örerken öndeki ilmeğimi bu şekilde kesiyorum. İkinci kesimimi de yaptım. Bir önceki sırada bu arada hanımlar 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda burada 6 ilmeğimiz kaldı. Yani bir ilmek eksildi. Yapacağımız işlem şimdi şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24.'yü örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesim işlemine bu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu son 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuk kısmını sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu kestim geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerimden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Kesimimize başlayacağız. Patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum hanımlar. Elinize uygun herhangi bir tığınız varsa kesiminizi yapabilirsiniz. Tığ numarası çok da önemli değil. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte tığım ile topluyorum. Diğer ilmeklerimi şöyle keseceğim. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. İlmeklerimi kestim geldim hanımlar. Bakın son ikişer ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekilde keseceğim. İkinci ilmeği ilkin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekilde bakın ikinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Şişlerim de boşa çıktı artık. Ve tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Buraya hanımlar şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi de keseceğim artık. Patiğimizin topuğunu böylece bitirdik. Hemen topuğumuzda ipimi kestikten sonra topuğumuza bakmadan önce ipimin ucunu buraya böyle düğümleyerek sıkılıyorum. İlmek aralarından geçirerek ipimin ucunu gizliyorum. Bu dolama yaptığımız kalplerimizin iplerini de yanlar bu şekilde sıkılayarak arkaya gizledim. Bunu da söyleyeyim. Hemen bakalım topuğumuza. Bakın hanımlar, topuğumuz bu şekilde oldu. Ben bir de patiğimize hanımlar şu şekilde pembe ipimle kenar yası gittim. Bu şekilde patiğimiz renklensin diye. Dileyen böyle sadece kullanabilir. Kenar yası yapmak isteyenler de olabilir. Onlar için de nasıl yaptığımı kısaca anlatacağım. Şu pembe ipimle hanımlar öncelikle şöyle bir adet ilmek oluşturuyorum. Şöyle topuğumuzu kestiğimiz yerden itibaren başlayarak yapacağım. Öncelikle ilmeğimi buraya sabitledim. Şu şekilde yaptım hanımlar ben. Hemen öndeki kenar ilmek yerimiz bakın sıradaki. İlmeğin iki kanadına birden girerek şöyle bir sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çektim ve hemen sık iğnemin içine tekrar şöyle batarak bakın
bunu topluyorum. Kirpiğimi oluşturdum. Hemen öndeki bakın sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi buraya sabitliyorum. Kirpiğimizi böyle yapıyoruz hanımlar. Tekrardan ikincisini yapalım. Bakın ilk olarak bir tane sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve yaptığım sık iğnenin içine batarak bu zincirimle böyle kirpik oluşturuyorum ve hemen önündeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Üçüncüyü yapalım. Yine sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnemin içine girip bu zincirimle şöyle bir kirpik oluşturuyorum ve hemen önündeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. 3 tanesini birlikte yaptık. Patiğimizin çevresini hanımlar bu şekilde ilk başladığımız yere kadar dolanıp gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım, geldim. En son buraya bir tane de zincir çekeceğim ve ipimi keseceğim. Kenar oyamızı da bitirdik. Hemen ipin ucunda gizleyeyim. Sonradan hanımlar böyle ayağa giydikten sonra çıkarsa bu ipuçları hoş görüntü olmaz. Bu nedenle iplerimizin ucunu devamlı olarak ilmek aralarından geçirerek bu şekilde gizleyelim. Buna önem verelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Bu şekilde. Bakın patiğimizi bitirdik hanımlar. Bu ipten tam bir ipte hanımlar patiğime başladığında bakın bir çift patiğimi ördüm. Tamamında da hanımlar böyle pembe bir ip kullandım zaten. Tamamında kullandım. İpimin metresi hanımlar yazmıyor söyleyecektim ama bakın bayağı da bir ipim arttı. İpimin 225 metreymiş uzunluğu. İpim tam yetti, arttı bile. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Bir de o şekilde manken ayağımızda bakalım patiğimize nasıl olmuş diye bir de ayağımızda görelim. Çok güzel, çok şık bir modeli oldu. Hani ben kenarlara böyle kalpli dolama modeli kurdum ama hanımlar siz bu aşamada patiğinizi tamamen dolamalı kalp yapmanıza da gerek yok. Sade de yapabilirsiniz. Artık nasıl hoşunuza gidiyorsa, nasıl istiyorsanız istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben böyle renk katsın diye kenarına dolamalı kalpleri kurdum. Bakın hemen şöyle patiğimi de manken ayağıma giydirdim. Esneklik payında hanımlar bakın şöyle göstermek istiyorum. Bakın ayağı gayet rahat oluyor. Hemen patiğimizin tabanı topuğunu da şöyle bir düzeltelim. Bakın ayağı oturuyor. Patiğimizin topuk kısmı, kenarları. Modelimiz bu şekilde oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.